Olayın özünde geçmiş yüzyıllarda yaşadığı iddia edilen mitolojik bir öğenin bir insanla yaşadığı hikaye olduğu söylenebilmektedir. Gerçek Şahmeran iddia edilene göre üst bedeni muazzam güzellikte olan, alt bedeni yılan formunda olan bir kadındır. Günümüzde bu kültür ağırlıklı olarak Nusaybin ve Cizre yörelerinde etkinliğini korusa da Şahmeran efsanesi nereye aittir? Sorusunun cevabı ülkemizde Akdeniz bölgesinde yer alan Tarsus ilçesidir. Şahmeran ismi verilen varlığın hikayenin geçtiği dönem Tarsus'ta bir ormanda kuyuda yaşadığı iddia edilmektedir. Şahmeran efsanesine göre az önce de bahsettiğimiz gibi Şahmeran ismi verilen yarı yılan yarı kadın olan varlık ormanda bir kuyuda yaşamaktadır. Hikayenin bir diğer ana karakteri olarak anılmakta olan Cemşap, içi iyilik dolu, saf, temiz bir insandır. Bir gün Cemşap ve arkadaşları ormanda gezerken çok güzel bir bal bulurlar. Bu balı çıkardıkları kuyudan Cemşap'ın içeriye girip kalan balı bulmasını isterler. Cemşap kuyuya girer ancak kuyu çok karanlıktır. Üstüne üstlük arkadaşları Cemşap'ı o kuyuda bırakıp sırra kadem basmışlardır. Cemşap can havliyle kuyudan çıkmaya çalışmış ancak bunu başaramamıştır. O ara kuyunun içerisinde çok küçük bir delik görüp kendisi için bir çıkış yolu olması amacıyla bu deliği cebindeki bıçakla iyice oymaya başlar. Delik oyuldukça ışık gözükmektedir. Cemşap iyice hızlanır. Deliği yeteri kadar büyüttükçe karşısına muhteşem güzellikte ve muhteşem zenginlikte bir bahçe çıkar. Bu delikten geçerek hayranlıkla bahçeyi gezen Cemşap o sırada Şahmeran'ı görür. Hem şaşkınlık hem de dili tutulmuş bir şekilde Şahmeran'a bakan Cemşap, Şahmeran'la tanışarak kendisiyle arkadaş olmaya başlamıştır. Şahmeran bu gence hiç zarar vermeyip aksine kendisiyle pek çok şey paylaşıp üzerine birçok yararlı bilgi öğretmektedir. Uzun bir süre Şahmeran'la yaşayan Cemşap bir gün artık ailesinin özlemine dayanamaz ve Şahmeran'dan kendisini ailesinin yanına götürecek çıkış yolunu göstermesini ister. Ancak Şahmeran hem gençle çok iyi anlaştığından hem de onun normal dünyaya dönmesinin bir takım ihtimalleri doğuracağından Cemşap'ın gitmesini istemez. Cemşap'ı ikna edemeyeceğini anlayan Şahmeran, Cemşap'ın dışarıya çıkmasına izin verir ancak bunun karşılığında ondan çevresindeki kimseye Şahmeran'ın varlığından bahsetmemesini ve bir daha asla hamama gitmemesini rica eder. Böyle bir istekte bulunmasının sebebi kendisiyle karşılaşan her kişinin hamama gittiğinde gövdesinin pullarla kaplanıyor oluşunun olduğunu belirtir. Böylelikle yılanların başı olan Şahmeran'la Cemşap'ın birlikte yaşadıkları hayat ortadan kalkar ve Cemşap eski hayat düzenine geri döner. Cemşap'ın yaşadığı dönemdeki hükümdar bir gün ağır hasta olur. Rivayete göre de hükümdarı iyileştirebilecek tek iksirin Şahmeran'ın vücudunda olduğu bilinmektedir. Baştaki vezir de hükümdarın iyileşmesi için tek çarenin Şahmeran'ın etinden yenilmesi olduğunu söylemektedir. Bu yüzden öncelikle Şahmeran'ı aramaya niyetlenir. Ama bu işin bu kadar kolay olmayacağını anladığında aklına kısa yoldan bir çözüm gelir. Vezir daha öncesinde Şahmeran'la karşılaşan herkesin hamama gittiğinde derisinin pullaşacağı durumunu önceden öğrenmiştir. Ve bunun için bölgedeki herkesi zorla hamama götürtürür. Her yıkanan insanı tek tek inceleyen vezir, Cemşap'ın hamamdayken derisinin pullaştığını fark ettiği an, Cemşap'a Şahmeran'ın yerini söylemesi için kendisine günlerce işkence yapmaya başlamış. En sonunda acılara dayanamayarak Şahmeran'ın yerini söylemek zorunda kalan Cemşap, vezir ve ekibiyle beraber ormana giderek Şahmeran'ın yerini göstermiş ve Şahmeran dışarı çıkarılıp da Cemşap'ı gördükten sonra "Ben insanoğluna güvenilmeyeceğini zaten biliyordum ama ne yazık ki bir kez daha aldandım" dediği söylenmektedir. Öldürüleceği son an geldiğinde Cemşap'a yanaşıp "Beni çanakta kaynattıktan sonra suyumu içecek ilk kişi sen olacaksın. Sakın içme. İkinci kez çıkaracakları suyumdan iç. Gövdemi de vezire yedir" dediği iddia edilmektedir. Cemşap da onun dileklerini yerine getirdiğinde ilk suyu içen hükümdar ölmüş. Eti yiyen vezir de bir takım hastalıklar geçirmiştir. Hastalığı geçip her şey unutulduğunda Cemşap'ı bölgenin hükümdarı yapmıştır.
Efsanenin bitiminde inanışa göre hala yılanların Şahmeran'ın öldüğünden haberi olmadığı dile getirilir. Hatta bir gün yılanların Şahmeran'ın öldüğünü öğrenip Tarsus'u komple basacakları rivayet edilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Destek için kanala abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.